Testlere verdiğiniz cevaplar bize ilişkiye devam ettirmeyi değil de bitirmeyi düşündüğünüzü gösteriyor. Ömer Bey'den ayrılmak mı istiyorsunuz? Ben ne diyeceğimi bilmiyorum. Çıkan sonuç sizi şaşırttı mı peki? Evet, biraz. Sonuçlar bunu işaret etse de aslında ayrılma konusunda çok da emin değilsiniz. O sonuca nasıl vardınız peki? Bu da benim işim. Size gelecek olursak, ilişkiyi bitirme gibi bir niyetiniz olmadığı aşikar. Doğru. Ama aranızda büyük bir gerilim var. Bu gerilimin nedeni de cevaplarınızda gizli. Gerilimi, hatta belki de kırgınlığa yol açan şey olayları algılayış biçiminiz. Ömer Bey, siz olaylara mantığınızla bakıyorsunuz daha çok. Zehra Hanım ise duygusal. İlişkiniz bir anlamda zıtların birlikteliği gibi. Bu birliktelikler çok çekici, büyük, özel, tutkuludur genellikle. Ama aynı zamanda bir o kadar sarsıcı ve yakıcı olabilir. Net olan şu: siz gerçek aşıklarsınız. Bazı sorunlarınız var ve bir sorunu çözmenin ilk adımı o sorunu çözmeyi istemekle başlar. Zehra Hanım, siz de sorunu çözmek istiyor musunuz? Ayşe, iyi misin kızım? İyiyim, iyiyim. Kek yaptım da Ömerlere çay servisi yapayım mı diyecektim. Hediye abla, onlar şimdi bir toplantıdalar. Bölmeyelim istersen. Tamam. Sana getireyim o zaman. Cevizli, tarçınlı. Olur, alırım. Keşke Cevriye Hanım da burada olsaydı. O da çok severdi cevizli keki. Evet ya, keşke gelse artık. Çok özletti kendini değil mi? Evet. Ben çayla keki getireyim. Hediye abla, kendine de servis al. Birlikte yiyelim. Olur. Bu şemaları kişilik özellikleri gibi düşünün. Her ikisi de test sonuçlarına göre şekillendi. Mesela o sonuçlara göre Ömer Bey çok ciddi bir terk edilme korkusu yaşıyor. Terk edilme korkusu mu? Evet.
yaşadığınız bir olay çok eski olabilir. Sonlarda kaldığını düşündüğünüz, unuttum dediğiniz belki de. Sizde böyle bir travmaya yol açmış olabilir. Terk edilme korkusu yaşayanlar birbirine bağlanmaktan kaçınırlar. Ömer Bey sizinle bu yüzden sözleşmeli bir evlilik yapmış olabilir. Ne dersiniz Ömer Bey? Bilmiyorum. Anne, anne nereye gidiyorsun? Anne. Anne. Anne nereye gidiyorsun? Anne. Anne. Anne nereye gidiyorsun? Ya bu kekin tadı, kokusu beni çocukluğuma götürüyor. Hep bundan isterdin de onda. Haftada en az bir kez yapardım. Sen de bizi hiç kırmazdın. Nasıl kırayım? Siz bana en güzel emanettiniz. Allah rahmet eylesin. Allah Ökkeşimle bana bir çocuk nasip etmedi. Ama sizin sayenizde çocuk özlemi yaşatmadı. Bin şükür. Sağ ol Hediye ablacığım. Sen de iyi ki varsın. Zehra Hanım, sizin empati duygunuz çok yüksek. Yani karşı tarafın duygularını çok iyi anlıyor, siz de aynı duyguları, acıları hissedebiliyorsunuz. Empati önemli. İnsan olmanın gereği diyebilirim. Ama doz aşımı olduğunda kişi kendi duygularını yok sayıp karşı tarafı düşünmeye başlayabilir. Bir süre sonra da kendi duygularını ötelediği için anlaşılmadığını düşünebilir. Kendini bir çıkmazda hissedebilir. Çoğunlukla bu tür durumlarda doğan sonuç ağırlıklı olarak isyandır. Zehra Hanım'ın size olan kırgınlığı da bu sanırım. Gördüğüm kadarıyla kalabalık bir aileniz var. Özel alanınız da sanırım sınırlı. Birbirinize zaman ayırabiliyor musunuz? Aslında onu pek yapamıyoruz. O zaman bazı ödevlerimiz olacak. Ödevlerimiz mi? Evet. İlk ödevimiz birbirinize zaman ayırmak. 24 saatin tümünü birlikte geçireceksiniz. Asıl önemli olan da vakit geçirirken birbirinizin olumlu ve olumsuz yönlerini bulup bir liste çıkaracaksınız. Tabii yüz yüze konuşursak daha iyi olur. Elimizde başka daireler de var. İyi günler size. Ati? Ablacığım, neredeydin sen? Sabahtan beri kaç kez seni aradık. Parkta buldum tek başına otururken. Gömmüş kafasını böyle kuma. Atiye, iyi misin? Atiye, çok basit bir soru sordum, iyi misin? Kimsenin yüzüne bakmaya halim kalmadı.
Evdekilere de görünmek istemiyorum. Bir şey mi dediler yoksa? Yok. Annem bana inanıyor da ben utanıyorum işte. Utanacak bir şey yok Ati. Mahalleye hırsızlar da dalmış. Yakında her şey ortaya çıkacak, merak etme. Atiye. Ya bak böyle 5 karış surat falan sana yakışmıyor. Vallahi bu saçma sapan esprilerini bile özledim. Hadi gül biraz. Şş, hadi ama. Evlerine uğradım. Durumlar biraz sıkıntılı. Hani annesiyle konuştum. Babasını işten çıkartmışlar. Tüm yük çocuğun omuzlarında. Kerem abisi bizim karnımız acıktı. Hadi bir şeyler söyle de yiyelim, havamız değişsin. Ben aç değilim abla. Ya ne demişler? Bu devirde aç değilim diyenden korkacaksın. Ben hemen sipariş veriyorum. Şş, bak itiraz kabul etmiyorum. İstemem abi. Bana iş lazım. Uğradım birkaç yere, kimse yüzüme bile bakmadı. Abimle Zehra açısından her şey yolundadır umarım. Her evlilikte olduğu gibi onların evliliklerinde de problem yok değil tabii ki. Ancak bunlar aşılamayacak şeyler değil. Çünkü ikisi de istekliler. Yani üstesinden gelirler mi diyorsunuz? Kesinlikle. Çünkü birbirlerini seviyorlar. Hatta daha da önemlisi birbirlerine aşıklar. Bu yüzden kolayca birbirlerinden vazgeçebileceklerini hiç sanmıyorum. Ya ben bunu duydum, o kadar çok sevindim ki. Tekrar teşekkür ederim. Rica ederim. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Evet. Peki bugün almam mümkün mü? Maalesef Özge Hanım. Tüm ödemeleri ek ödemelerde dahil cuma günleri yapıyoruz. Peki. Teşekkürler. Otursana. Bir şey içer misin? Hayır. Şimdi istemiyorum. İnatçısın sen. İnatçı. Neden hala ayaktasın? Oturmak istemiyorum. Oturma bakalım. İnatçı keçi. Sanırım terapistin söyledikleri işe yaradı. Anlamadım. Yani hayır demeyi öğrenmen gerektiğini söylemişti. Çabuk öğreniyorsun. Baksana her şeye hayır diyorsun. Öyle mi? Hiç fark etmemişim. Ben fark ettim ama işe yaraması güzel. Neyin? Terapinin. Bakalım sende işe yarayacak mı? Ben umutluyum. Öyle mi? Evet. Sen benden umutlu musun? Değilsin. Şu an bunu konuşmasak. Bende neyin değişmesini isterdin? Seanstayız da benim mi haberim yok? Tamam. Sustum. Efendim Nihat? Acil mi? Yok, işim yok da. Tamam. Geliyorum. Nihat, konuşmamız gereken acil bir mesele varmış da. Gitmen gerekiyor yani. Hı hı.
Ne? Niye hala duruyorsun o zaman? Burada halletmem gereken acil olarak bir ton iş var. Yine aynı şeyi yapıyorsun. Geldiğinden beri hiç elini sürmediğin bu dosyalar mı acil olan? Ben adapte olmaya çalışıyorum. Oldun mu bari? Yani deniyorum. Ama Ama sen burada böyle karşımda tüm güzelliğinle durunca gidebilirim istersen. hayır hayır. Yani bunu isteyeceğimi düşünmüyorsun değil mi? Sakın gitme. Hiç. Buradayım. Şimdilik. Efendim Nihat. Hayır hayır tamam. Ben geliyorum. Benim gitmem gerekiyor. Sen rahatına bak olur mu? Çok uzun sürmez. Hemen gidip gelirim. Tamam. Kolay gelsin. Sağ ol. Az önce Özge Hanım'la konuşmalarınıza kulak misafir oldum. İstemeden. Özge Hanım'ın paraya mı ihtiyacı var? Sanırım. Ama alamadı tabii. Ödemeler cumadan cumaya yapılıyor. Kötü olmuş bu. Öyle oldu. Aslında ben de teklif ettim ama kabul etmedi. Özge'yi biliyorsun biraz gururlu. Hı hı. Aramızda kalırsa sevinirim. Sonuçta onun özeli, saygısızlık olur. Eğer konuştuğumuzu duyarsa canı fena sıkılır. Nihat Bey. Ömer Bey'le imzalamanız gereken dosyaları getirdim. Sağ ol Selin. Birinin paraya mı ihtiyacı var? Evet. Ben de tesadüfen duydum. Sanırım Özge Hanım'ın paraya ihtiyacı var. Yani avans istemiş ama ödeme günü değil diye alamamış. Anladım.
Özge Hanım'ın istediği avans ödemesini yapın lütfen. Finansın acil ödeneğinden. Tamam. Teşekkür ederim. Teşekküre gerek yok. Birazdan toplantıya gireceğiz. Selim ve Özge'ye de haber verir misin lütfen? Tabii hemen. Ne yemek yapıyorsun Hediye abla? Kayseri usulü yuvalama çorbası. Cevriye Hanım öğretmişti. Ya halam bu misafirliği uzatmadı mı? Gelsin artık. Doğru söylüyorsun. Uzadı biraz. Ben de söyledim. Ama gelmek istemiyor. Gelmek istemiyor mu? İyi de neden? Hediye abla sen bir şey biliyorsun. Lütfen söyler misin? Ben söz verdim. Söyleyemem. Yok bir şey olmuş. Hadi ne olur söyle. Yoksa babaannem mi? Hoş geldiniz. Zehra, hangi rüzgar attı seni buraya? Hoş bulduk. Mecburiyetten diyelim. Olsun. Senin burada olman güzel. Ömer, toplantı için herkes hazır. Koray. Koray da geliyor değil mi? Tabii geliyor. Umursamaz. Söylediklerime tepki bile vermiyor. Bana ve çevresindekilere karşı duyarsız. İyi iş çıkarmış. Yani bu kadar kısa zamanda beklediğimden de iyi. Bence de. Akıllı, çalışkan. Açıkçası ben çok memnunum Koray'dan. Bir sıkıntısı olursa bilmek isterim. Sanmıyorum ama olursa haber ederim. Tamam. Hazırlarsa başlayalım. Tamam, haber veriyorum. Ben başka bir odaya geçeyim. Zehra abla, hoş geldin. Koray. Nasılsın? Özledim seni. İyiyim. Ben de özlemişim. Hoş geldin Zehra. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Zehra. Nereye gidiyorsun? Terapistin söylediklerini unuttun mu? Ama toplantı? Evet. Yani ilk kez katılmayacaksın ki. Sonuçta ilk performansını da biliyoruz. Gayet iddialıydın. Yani kal bence. Kalmanı istiyorum. Demek iddialı buldun. Evet. Şaşırtıcı. Şaşırtıcı olan ne? Bilmem. Belki daha önce hiç söylemediğin için. Belki de o günkü ruh halini hatırladığım için. Hatırlamasan olmaz mı? Kalacak mısın? Ayşem. Halacığım. Pırlantam nasılsın kızım? Kusura bakma. Daha önce arayamadım.
Olsun yavrum. Ne kusuru. İşiniz gücünüz vardır. Biz seni çok özledik. Artık gelsen diyorum. Yoksa bıktın mı bizden? Bıkmak mı? Yavrum o nasıl kelime öyle? Bıkar mıymış ben? Bir ahbabıma geldim. Böyle günler nasıl geçti anlamadım. Ama keyfim iyi, güzel. Yani siz hayatınıza, işinize bakın. Halacığım sensiz evin hiç tadı tuzu yok ki. Hepimiz seni çok özledik. Hele Asya. Sabah babaannem diye başlıyor. Akşama kadar dilinden düşürmüyor seni. Ay ben bilemedim ki şimdi. Ne diyeyim? Biz sonra konuşalım istersen ha pırlantam. Herkese selam. Asya'mı da sıkı sıkı sar benim için, tamam mı kızım? Tamam halacığım. Biz de seni çok öpüyoruz. Sen bizim bir tanemiz. Bunu sakın unutma. Hayır Nihat. Bu ihaleye gerekli finansmanı sağlayamayız. Gemilerimizin kısmi yenilenmesi için ayrılan bütçeyi bir yıl erteleyerek o kaynağı buraya aktarabiliriz. Hayır. Yani bu işi başka bir iş için ertelemek doğru değil. O iş planlandığı gibi devam edecek. Maalesef yaptığınız öneriler yeterli değil. O yüzden bunun üstüne daha fazla çalışıp daha sonra konuşuruz. Ömer Bey, size sormak istediğim bir şey var. Şu kalemi nasıl adlandıracağımızı bilemedik. Ne demirbaş giderlerine giriyor ne de makine ekipman giderlerine. Bu yıl ilk kez karşımıza çıkan bir kalem. Sizce nasıl adlandırabiliriz? Muhtemelen bir daha da karşımıza çıkmayacak. Öngörülemeyen giderler olarak adlandırılabilir belki. Yani bir daha karşınıza çıkmayacaksa. Evet. Haklı. Zehra Hanım'ın dediği gibi olabilir. Gerçekten çok iyi bir fikir. Bravo Zehra. Yine son vuruş senden geldi. Merhaba kızım. Merhaba. Hiç fark etmedim ama çok yorulmuşum. Nasıl geçtiğini sormayacak mısın? İyi miydi davet? Fevkalade. Organizasyon, davetliler, her şey çok özenliydi. Bu vesileyle bir sürü cemiyetten dostumu gördüm. Verdiğin çeki de kurumun müdürüne teslim ettim. Meblağ onları çok sevindirdi. Ben de sevindim. Senin bir şeyin var Ayşe. Canın bir şeye mi sıkıldı? Babaannesize bir şey sormak istiyorum. Çevreye alı sanki bir şeyler alınmış. Acaba aranızda bir tatsızlık mı yaşandı? Ne münasebet kızım. Cevriye Hanım ve ben. Ne yaşanabilir ki? Bilmiyorum. Ama şayet böyle bir durum olursa çok üzülürüm. Yani sizin bu konaktaki yeriniz neyse... Cevriye Hanım'ınki de o. Sonuçta sizler bizim büyüğümüzsünüz. Yani adap ve erkan bakımından çok farklıyız ama sonuçta damadımızın halası.
Başımızın üstünde yeri var. Güzel. Ben şimdi Nihat'ı arayıp Cevriye alayı getirmesini söyleyeceğim. Anlıyorum. Sizden bir ricam olacak. Lütfen Cevriye alayı biraz daha özenli davranır mısınız? Tabii evladım. Tabii. Ay, Hamiyet Hanımcığım. Bu bugünkü 3. motifim. Ay, elim bir alıştı ki sorma. Maşallah maşallah. Ama kendinizi fazla yormayın Cevriye Hanımcığım. Heh. Ay. Ömerciğim arıyor. Efendim? Cevriye Hanım, nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim Ömerciğim. Sen nasılsın? Ay, bir yaramazlık falan yok değil mi? Yok. İyiyiz biz. Sizin ziyaretiniz uzayınca ben aramak istedim. Ne zaman aldırayım sizi? Ne zaman dönmek istiyorsunuz? Ben biraz daha kalayım diyorum. Cevriye Hanım, bizim bir kusurumuz mu oldu? Ay, ne kusuru Ömerciğim. Siz bana evinizi açtınız. Cevriye Hanım, burası bizim olduğu kadar sizin de eviniz. Yani herkesin evi. Eğer bu çatı altında sizi üzecek bir durum olduysa bunun bir daha olmayacağını temin ederim. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Siz bizim ailemizin bir parçasısınız. Bunu da hiç kimsenin değiştiremeyeceğini bilmenizi isterim. Ömerciğim, bu sözlerinle beni çok mutlu ettin. Çok duygulandırdın. Teşekkür ederim. Cevriye Hanım, Asya her gün sizi soruyor. Sizi çok özledi. Tabii Zehra da. Eğer nerede olduğunuzu söylerseniz ben Can'ı göndereyim. Hemen alsın sizi. Ay, ben Salim Beyler'deyim. Salim Beyler'deyim ben. Ha, babamlardasınız yani. Hep mi oradaydınız Cevriye Hanım? Tamam, ben şimdi Can'ı gönderiyorum. Ömerciğim araba yolluyormuş beni aldırmak için. Ay, ben de öyle hani gelemem de diyemedim. Nihat. Ben babaannem adına senden özür dilerim Nihat. Ayşe iyi ki aramış. Teşekkür ederim. Bilmiyorum farkında mısın ama şu an halamı dünyanın en mutlu insanı yaptın. Yardımsever, iş bitirici. Her şey hazır Ömer Bey. Teşekkürler Selin. Zahmet oldu. Rica ederim. Afiyet olsun. Ben çok acıktım. Aslında sana dışarı çıkalım diyecektim ama hayır dersin diye vazgeçtim. Yiyelim mi? Bu hazırlığa hiç gerek yoktu. Neden? Canım istemiyor.
Sence de bu hayırlar biraz fazla olmadı mı? Öyle mi düşünüyorsun? Hı hı. Ben sabah da pek bir şey yemedim. Sonra tansiyon düşecek. Bencil. Hep kendi istediği olsun istiyor. Efendim? Sana demedim. Ne yazdın o deftere? Hiç. Hiç. Hiç 3 harf. Ben daha uzun bir şey yazdığına eminim. Söylemek zorunda mıyım? Değilsin. Neyse, hadi yiyelim. Soğumasın. Bunlar Evet. Senin en sevdiğin yemekler. Bak, bu da en sevdiğin tatlı. Afiyet olsun. afiyet olsun. Sen acıkmamış mıydın? Evet. Acıktım. Hoş geldiniz Cevriye Hanım. Dönüşünüz uzadı biraz. Ahbaplarım öyle kolay kolay bırakmadı. Çocuklar da çok özledik. İlle dön deyince kıramayıp döndüm ben de. İyi ettiniz. Hediye Hanım, bize şöyle birer köpüklü kahve yapsanız da Cevriye Hanım'la karşılıklı bir içsek. Tabii Bahşende Hanım. Hemen yaparım. Babacığım. Oy benim mavi gözlü kelebeğim. Oh çok özlemişim. Hey. Oh canım 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 canım. Oy kurban olurum kurban olurum. Ben de seni çok özledim. Ama ben sana küstüm. Neden? Çünkü yoktun. Sabah kalktığımda da yoktun. Yavrum geldim işte babaannem. Geldim yavrum. Bir daha hiç gitmeyeceğim. Hoş geldin ablacığım. Pırlantam. Sadece Asya değil ki. Hepimiz seni çok özledik. Kurban olurum. Vallahi biraz daha gelmeseydiniz açlıktan ölecektim o. Öyle öyle. Yani bayağı yorulmuş gerçekten. Vallahi bilmeni isterim ki benim hiç şikayetim yok Koray. Yani o kadar hazırlamışsın, önümüze getirmişsin. Sağ ol. Evet, hazırlamış. Bunun yoğurdunu da sen mayaladın değil mi? Hadi söyle, sen mayaladın değil mi? İtiraf et. Sahi ne oldu ate meselesi? Bir şey olduğu yok. Hani evine alışveriş yapalım dedik ama. Verirken akla Koray'ı seçtik. Değişik bir çocuk gerçekten. Yalvardık resmen. Ya borç veriyoruz, iş bulunca ödersin dedik, anca öyle ikna oldu. Aa,
Ustam. Ustam daha yanına kimseyi almadı. Olur mu ki gerçekten? Aklını bin yaşa ya. Ya olur değil mi? Olur çok da iyi olur. Tamam o zaman ben yarın gidip konuşurum. Tamam o zaman. Ver de yasayım ben. Sağ ol kızım. Anne! Biz geldik. Ay karnım çok acıktı. Yemekte ne var? Hoş geldiniz. Allah ne verdiyse kızım. Allah ne verdi bugün bize anne? Cevriye Hanım'ın dün yaptığı yemekleri. Bugün onlar bitsin diye yemek yapmadım. Cevriye Hanım mutfakta mı? Ay yok. Cevriye Hanım gitti. Öyle mi? Ömer aradı. Onu aldırmak için araba gönderdi. Ay Cevriye Hanım'ı görecektin. Nasıl sevindi Ömer oğlum arayınca. Ay ben gidip yemekleri ısıtayım. Hiç mi kötü bir şey yapmadı ya? Aslında bütün gün sadece iyi şeyler yaptı. Yaşadıklarımız keşke sadece bugünden ibaret olsa. Ama değil. Seni affedemiyorum. Hiçbir şey sormadan, gerçeği bir kez bile dinlemeden hayatımı cehenneme çevirmeni affedemiyorum. Ben buraya ne yazabilirim ki? Bütün suç bende. Konuşmasına fırsat vermedim. Hiç hak etmediği şeylerle suçladım. Ne yazabilirim ki?
ne yapacağımı bilemedim de. Yani burada uyumamı istemiyorsun. Ama biri görecek diye endişe ediyorum. Burada yatacaksın yani. Mecburen. Terapistin verdiği ödevi yaptın mı? Yani öyle bir iki şey not aldım. Öyle mi? Ne yazdın? Çok mu merak ediyorsun? Ediyorum. Söylemeyecek misin? Neyi? Benim hakkımda yazdıklarını. Niye? Liste çok mu uzun? Aslında benim açımdan bakınca hiç de iç açıcı görünmüyor. Terapist bu konu hakkında aramızda konuşmamızı istemediğini söylemişti, hatırlarsın. Etkilendim doğrusu. Neden? Yani terapistin söylediklerini harfiyen uyguluyorsun. Neyse. Acelem yok. Ben beklerim. Ben bunların hiç işe yarayacağını sanmıyorum. Zehra, yapma böyle. Ne yapmayayım? Kapıları kapatma. O kapılar çoktan kapandı Ömer. Üstelik kapatan da ben değilim. Kendimi çok yorgun hissediyorum. İzin verirsen yatacağım. Peki. Yazdığı her şeyin üstünü karalamış. Bu ne anlama geliyor?
yapıyorsunuz? Hiç. Ama bir şey saklıyor gibisin. Hayır. Yani ne saklayacağım ki? Ellerin neden arkada o zaman? Öyle. Yani öylesine. Arkada olmasının özel bir nedeni mi olması lazım? Sen yoksa benim defterimi mi aldın? Aldın değil mi? Hayır. Hayır almadım. Ne yapıyorsun? Ya verir misin şunu? Hayır. Ay ya defterimi istiyorum. Ya kolumu bırakır mısın? Bırakmayacağım. Böyle bir hakkın yok. Defterimi ver. Tamam. İstemiyorum. Al okursan da oku, umurumda değil. Zehra. Yani dün gece konuştuklarımızdan sonra ben merakıma yenik düştüm. Seansa kadar bekleyemedim. Evet. Bunu fark ettim. Zehra. Al lütfen. Yalnız ben bir şey merak ettim. Yazdığın her şeyin üstünü karalamışsın. Yani neden yaptın? Ne anlama geliyor bu? Seanstan önce konuşmayacağımı söylemiştim. Peki. Neden öyle bakıyorsun? Defterimi okudun, şimdi sıra zihnimde mi? Bunu yapmayı çok isterdim. Okuyabilmeyi. Her şeyi silip yeniden yazmayı. Eminsiniz değil mi? Bakın bu çok önemli bir mevzu. Evet, ödemeyi bugün hesabınıza göndereceğim. Siz araştırmaya devam edin. Bu bir skandal. Ömerciğim, bu senin kurtuluş fermanın olacak. Ne? Niye bakıyorsun öyle? Bir daha toplama saçını. Böyle çok güzel olmuş. Sanırım yollarımız burada ayrılıyor Kerem Alkan. Ayrılıyor mu? Salim amcayla konuşacaktın ya hani. Unuttum deme. Yok, unutmadım da. Seni dükkana bırakayım, oradan geçerim. Acaba şu an senin o janti arabanın ön koltuğundayım da haberim mi yok? Sen dedin ya arabaya gerek yok diye, yürüyelim. Şaka yaptım, şaka. Hadi sen Salim amcayla bir an önce konuş da Atiye müjdeli haberi verelim. Ben de gelmek isterdim ama biliyorsun müşterim bekliyor. Yani yok, ben hallederim. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz.
Bu. Hırsız bu. Hey, ne yapıyorsun sen orada? Hırsız var. Hırsız! Hırsız var! Yetişin, hırsız var! Ya kime diyorum, hırsız var, yetişin! Ya kimse yok mu? Sabah? Hırsız var! Ya hırsız! Yardım edin! Ne yapıyorsun lan sen? Ha? Ne yapıyorsun lan sen? Yeter, yeter, yeter. Kenan! Buyurun.